Eğer bir silindiri yeterince hızlı çevirirseniz geçmişe gider misiniz? ABD'li astronom Frank Tipler'in 1974'te ortaya attığı ilginç bir fikir var. Çok uzun, yoğun bir silindiri döndürürsek uzay zamanı büken bir zaman makinesi oluşturabileceğimiz teorisi. Frank Tipler'in önerisine göre kütlesi Güneş'in 10 katı gibi devasa bir materyali ince uzun bir silindir haline getirip milyarlarca devirle döndürürsek uzay zamanının çerçevesi sürükleniyor. Bu durum yakınındaki uzay zamanda eğrilik meydana getiriyor. Tipler'in 1974'teki çalışmasına göre dönmekte olan yeterince büyük bir silindir bu çerçeve sürükleme etkisiyle ışık konilerini geriye doğru yatırabiliyor. Yani silindirin yakınında uzay zaman o kadar bükülüyor ki ışık konilerinin bir kısmı zaman ekseni boyunca geçmişe dönüyor. Sonuçta özel bir yörüngede hızlanan bir uzay aracı bu bükülmüş uzay zamanda kapalı bir zamansal eğri çizerek geriye doğru yol alabiliyor. Tipler'in anlatımına göre silindir etrafında spiraller çizen bir uzay aracı kapalı zamansal eğriye denk gelecek şekilde geriye doğru zamanı aşabilir. Tipler silindiri etrafında dönen bir uzay gemisi hayal edelim. Burada dönüş yönü ve zaman ekseni şekilde gösterildiği gibidir. Tipler ayrıca bu etkilerin matematiksel olarak işlerliğini koruyabilmesi için silindirin sonsuz uzunlukta olması gerektiğini vurgulamıştır. Daha kısa bir silindirin uç kısımlarında tuhaf paradoksal bölgeler oluşur. Ama silindiri mümkün olduğunca uzun yapıp yolculuğu merkezine yakın rotalarda tutarsanız teorik olarak hayatta kalabilirsiniz. Özetle Tipler silindiri sonsuz uzunlukta bir zaman makinesi önerisi olarak düşünülebilir. Ancak gerçek dünyaya uyarlarken bu kadar uzun bir silindir inşa etmek olanaksız görünüyor. Kısalan silindir çok büyük kütle gerektirdiğinden muhtemelen bir kara deliğe dönüşür. Burada kapalı zamansal eğriler kavramına bakmakta fayda var. Kapalı zamansal eğri kavramı bir parçacığın uzay zamandaki yolunun kendi başlangıç noktasına dönmesi demektir. Basitçe söylemek gerekirse eğer kapalı zamansal eğriler varsa bir zaman makinesi oluşturmuş oluruz. Bu fikir ilk olarak 1937'de Van Stockholm'un, sonra 1949'da Gödel'in dönerek zaman akışını geriye alabilen evren modeliyle görüldü. Tiplerin silindiri de bu tür bir kapalı zaman benzeri döngüler üretebilen bir genel görelilik çözümüdür. Uzay zaman ızgarasında ışık konileri gösterilmektedir. Burada düz uzay zamanda ışık konileri dikey, yıldızın yakınında ise kütle tarafından eğilmiştir. Tipler silindiri gibi güçlü kütleler ışık konilerini geriye doğru eğerek zaman eksenine kaydırır. Normalde bir olay noktasından çıkan ışık konisi sadece geleceğe doğru açılır. Ancak dönen büyük kütlelerin etkisiyle koninin üst kısmı yani gelecek biraz geriye kayabilir. Tipler silindirinde bu etki o kadar güçlüdür ki ışık konileri zaman çizelgesinde geriye uzanır. Böylece uzay gemisi aynı olay noktasına geri dönebilecek kapalı zaman benzeri eğriler oluşturur. Bu da teorik olarak geçmişe yolculuk imkanını doğurur. Elbette bu durum Büyük Baba paradoksu gibi mantıksal sorunlar meydana getirmektedir. Ancak Novikov tutarlılık prensibi gibi yaklaşımlar bu paradoksları mantıksal tutarlılıkla çözebileceğimizi savunuyor. Genel görelilik dönen kütlelerin çerçevesini sürüklediği bir etkiyi öngörür. Yani bir gezegen veya yıldız dönüyorsa uzay zamanı da yanına çekerek büker. Bu frame dragging çerçeve sürüklenme etkisi teoride varsa Tipler silindirinde uzay zaman çok kuvvetli şekilde sürüklenecektir. Frame dragging dönen büyük kütlelerin uzayı ve zamanı beklenmedik şekilde sürüklemesi demektir. İşte bu etki pratikte ölçüldü. NASA'nın Gravity Probe B uydu görevi dünyanın çevresindeki 4 mıknatıs gibi çalışan jiroskopla yörünge hareketine göre zamanı ve uzayı hassas derecede ölçtü. Sonuçta uzay zamanı gerçekten de dünyanın dönüşüyle sürüklendiği doğrulandı. Lagos uydularıyla yapılan ölçümler %10 ila 20 doğrulukta bu etkiyi gözlemlemiş. Gravity Probe B ise %1 hassasiyetle doğrulamıştır. Tipler silindirinin en önemli handikapı sonsuz uzunluk gerektirmesidir. Tiplerin ilk çözümünde silindir matematiksel olarak sonsuz uzun olarak alınmış. Gerçek bir silindiri ne kadar uzatabilirsek o kadar işe yarayabilir. Ama fiziksel olarak uzayı aşıp sonsuza gidecek bir silindir inşa edemeyiz. Dolayısıyla sonlu bir silindir kullansak da çalışıp çalışmayacağı şüphelidir. Tiplerin yazdığı gibi düzgün çalışması için silindirin sonsuz uzunlukta olması gerekiyor. Ayrıca böyle yoğun bir silindir zaten kendi içine çökecek kadar yoğundur. Tiplerin önerisi anlatılırken Güneş'in 10 katı kütleli bir madde parçasını ince uzun bir silindir haline getirin, biraz spagetti fabrikasından geçmiş bir kara delik gibi diyerek durumun kritikliğini vurgular. Özetle bu silindir kara deliğe çok benzer. Eğer gerçekten 10 güneş kütlesi sıkıştırılmışsa kara deliğe dönüşmekten çok az farkı vardır. Ayrıca silindirin uçlarında tuhaf boşluklar oluşması
rotası dışına çıkıldığında aşırı çekim gibi sorunlar meydana getirir. Tipler bu yüzden yolculuk boyunca silindirin merkezine yakın kalmanın önemine dikkat çeker. Sonuçta pratikte böyle devasa bir cismi sabit tutmak malzeme ve enerji açısından imkansızdır. Stephen Hawking de aynı noktaya değinir. Pozitif enerji koşulu altında sonlu bir zaman makinesi yapılamaz der. Yani eğer negatif enerjide egzotik madde yoksa sonlu bir tipler silindiriyle zaman makinesi kurulamayacağına inanılır. Tiplerin orijinal formülünde egzotik maddeye gerek yoktur. Ancak Hawking'in sonucu nedeniyle sadece pozitif enerji kullanan sonlu bir sistemin çalışmayacağını biliyoruz. Bu açmazı aşabilmek için bazı teoriler egzotik madde kullanmayı öneriyor. Egzotik madde uzay zamanı ters yönde büken negatif enerjiye sahip bir madde türüdür. Kuantum alan teorisinde bazı yerlere hesaplarda girer. Ama doğada en azından deneysel olarak keşfedilebilmiş değildir. Sonlu bir tipler silindiriyle zaman makinesi tasarlamak istiyorsak bilinmeyen bir egzotik maddeye ihtiyacımız var demektir. Tipler silindirinin gerçekleşmesi hemen hemen imkansızdır. Örneğin 10 güneş kütlesi gibi cüsseli bir maddeyle en ince halindeki silindiri yapmamız gerek. Bunu döndürecek motor, malzeme ve enerji kaynağı teknolojinin sınırlarını aşar. Ayrıca bu kadar yoğun bir dönen madde kararsızdır. Dönme nedeniyle merkez kaç kuvvetleri, mukavemet problemi gibi değişkenler hesaba katılmalıdır. Kısacası tipler silindiri kurulsaydı bile bu mekanizmanın gerçekten zaman yolculuğuna izin verip vermeyeceği belirsizdir. Peki diyelim ki tipler silindiri gerçekte çalışıyor. Bu durumda gerçekten zaman yolculuğu çözülmüş olur muydu? Şimdilik şunu vurgulayabiliriz. Tipler silindiri fiziğin ilginç bir sınır durumu öngörüsüdür. Ayrıca pratiğe aktarılması hayli zordur. Yine de bilim kurgu filmlerindeki gibi basit bir zaman makinesi kurma fikrini kökten değiştirecek yeni bakış açıları sunar.